Çekiyor mu şu an? Emin misin? Bir kontrol edeceğim çünkü bir emin olayım. Çekiyor. Arkadaşlar enişteniz 10 dakikalık videoyu çektik. Başlatmamış. O yüzden al baştan yapıyoruz. Tekrardan Ankara'da Duty Free geziyoruz. Esenboğa Havalimanı'nda kalabalıklaşmaya başladı. Az önce bütün parfümleri tek tek denedim, gösterdim. Biraz modum düşük ama al baştan yapıyoruz. Hani öğrenmiş oldum bu işi. Tamam öğrenmiş oldun da yani garip oldu. Şimdi içeriye tekrar giriyoruz. Modum düşük ama devam edeceğim yine. Hadi girelim devam edelim. Şimdi böyle bir setle başlıyoruz. Ya da burayı geçelim direkt. Güneş kremleri, losyonlar falan var. Buraya geçiyorum. Parfümlerle başlayalım. Al baştan yapacağız. Bütün kollarım parfüm koktu. Bir daha sıkmayacağım şu an. Gerçekten. Clinique'in şöyle bir nemlendiricili setleri var. Bilmiyorum fiyatlar işte 60 euro falan civarında. Şimdi al baştan yapıyorum ya garip oldu. Lancome'un şöyle küçük çanta boy, mini boy losyonlarını falan kremlerini içeren bir mini paket var. Bu da 47,5 euroymuş arkadaşlar. Şöyle ilerliyoruz. Burada yine Dior'un parfümleri mi var? Evet, Dior'un parfümleri burada. Bakın şu mini boy parfümler bile 55 euro falan. Şu parfümü bak çok seviyorum. Bunun 100 ml'i de Sephora'da vardı galiba. Bu da 54-55 euro civarı yine. Dior'un parfümleri. Bunun kutusu çok güzel. Baksana bu da 119 euro. Bu da yine 50 ml. Böyle bunlar hediye olarak alınca bence çok hoş. Devam edelim. Barcelona'daki şeyi. Sephora'yı mı? Hatırlıyorum tabii. Onu da öbür videoda söylemiştim ama burada modum kalmadı. Barcelona'daki Sephora gerçekten Duty Free'lerden 1000 kat daha ucuz. Oradan parfüm alacaktım. Almaktan vazgeçtim. Duty Free'de alırım diye. Oraya geldiğimde de fiyatlar 2 katıydı. O yüzden moralim ekstra bozuldu. Bak mesela ben şu parfümü alacaktım oradan. Hatta bu rengini değil şunu alacaktım. Orada 83 euroya satılıyordu. Burada 119 euro. Evet. 144 bile olabilir. Hangisi onun fiyatı şu an bilemedim ama 144 euro falan da olabilir. Bu parfümü de seviyorum, beğeniyorum. Yine eğer Katar'da Duty Free'de ya da işte Sephora falan görürsek bu parfümü oradan mutlaka alacağım arkadaşlar. Yine Lancome'un parfümleri de 110 eurodan falan başlıyor. Böyle herkeste gördüğümüz. Yine Lancome'un idol, herkeste olan parfüm. Bu da yine 50 ml. Evet, küçük gözüküyor zaten kutusu. Bu da 119 euro arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Az önce şu standdaki rujları göstermiştim ama oraya girmeyeceğim. Kadın çünkü biraz suratsızlık yaptı. Bir de kamera açısı ne oluyor aşkım? Düzgün çekersen lütfen. Kameramanımı götürüyorum yanımda ama beğenmiyorum çekişini. Yapacak bir şey yok. Burada yine Chanel'in parfümleri var. Chanel'in standını da gösterelim. Bak Chanel'in şu parfümü bayağı pahalı. Bak görüyor musun? 249 euro. Bu parfümü bir deneyeceğim. Kokusuna bakacağım. Şunu bir yakama takayım. Şu elime az önceki videoda denemiştim. Şimdi bu elime deneyeceğim. Kokusu nispeten benim çok tarzım değil. Bu da 249 euro kadar bir fiyatı var. Bu tarafta yine şu parfümlerin tasarımını da farklı buluyorum. Masada böyle hoş durabilir. Bence güzel. Şöyle. Böyle güzel farklı bir kutusu da var böyle. Güzel hediye olabilir bence. Dolce Gabbana'nın şu parfümleri var. Bunlar da yine 120 euro civarında satılıyor. Şunda tasarımı dışı hoş bence. Yani hediye olarak güzel duruyor dışı. Kokusunu çok bilmiyorum bunun. Bunlar da 110 euro civarında. Yine Armani'nin bak parfümü indirime girmiş. 104 euro. Gel devam edelim. Baksana Versace'nin şu parfümlerinde. Bunlar da 125 euro arkadaşlar. Bunlar da hoş bence. Güzel. Bir de şurada farklı tasarımı olan yine parfümler gördüm. Bunlar da çok hoşuma gitmişti. Şu mesela bayağı güzel. Baksanıza bu da tam Z harfinde. Olsam bana parfüm alırsa böyle bir şey al olur mu? Yok ben vazgeçtim. Ben robotik şekilli bir şey istiyorum. Bak Phantom'un burada da Phantom robot süpürge değil mi ya? Süpürge markası. Şu an rezil oluyorum belki ama şu parfüme baksanıza. Çok garip geldi bana şekilleri. Bunları ben şeyde görmedim. Başka bir Duty Free'de yeni mi bunlar? Değil mi? Gezdik ama ben görmemiştim. Eskidir belki de bilmiyorum ama bak şunlar da çok garip. Bu da kokoş kızlar için. Bunu giydirmişler robotu görüyor musun? Çok garip değil mi? Bunlar da 129 euro falan. Yine bunlar 125 euro. Yani parfümler için bir 125 euroyu gözden çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Burada Boss'un yine parfümleri var. Bunlar 150 euro falan civarında. Şu aralarda ucuz parfümler var yani yine 20-30 euroya da parfümler var alabileceğiniz. Şunlar yine 60 euroya falan indirime girmiş. Calvin Klein'in yine parfümleri burada 60 euro. Hani erkek arkadaşınıza falan hediye almak isterseniz 60 euro civarında. Mini parfümlerin koleksiyonunu çok fazla yapıyor insanlar. Evde çok fazla bunları yapıyorlar. Aslında ben de bir heves ediyorum mini parfümleri ama geçen benim bir Lancome'un mini parfümü vardı. Kapağını açık unutmuşum. İçi komple çantama dökülmüş. O yüzden moralim bozuldu anladın mı? Almam yani. Bu da 73 euro diyelim buna. Yine Calvin Klein'in mini parfümlerinin seti var 60 euro. Michael Kors'un yine mini parfümlerinden oluşan set 55 euro. Fame'in yine 60 euro.
Phantom'un yine 60 euro kadar. Yine burada Chloe'nin parfümleri hep böyle 60 euro. Mini parfümlerin dörtlü beşli oluyor genelde ve fiyatlar 60 euro. Hemen arkana dönüyoruz. Sağlıksız bir yer, sigaralar. Hiç anlamadığım bir yer. İnsanlar duty free'den sigara istiyorlar normalde. Bilmiyorum hangisi alınır, ne yapılır filan bilmiyorum. Fiyatlar Türkiye'deki fiyatlardan da ben bir haberim bu arada. Sigaralarla ilgili hiçbir fikrim yok. Şu şekilde bir sigara 75-80 euro. Fiyatlara bir bakıyorum da değil mi? 60 ile 90 euro arasında değişiyor sigaralarda böyle. En bildiğim Kent Aşkım. O da 100 euro. İçerisinde kaç tane var? 600 tane sigara varmış içerisinde ve 100 euroya satılıyor. Başka da bu tarafta ben sigara reyonu benim hiç ilgimi çekmiyor. Bak Marlboro'nun yine sigara paketi var. Burada 102 euro. Şöyle büyük paketler, bak şöyle çantalı paketler 102 euroya satılıyor. İnsanlar bunları hediye bekliyorlar. Sağlıksız. Ben hiç sevmiyorum sigara ve içki almayı birine hediye. Bu taraftan şöyle yine devam edelim. Ne var burada? Kablolar falan var. Çok da bir olayı yok gibi geldi bence buranın. Ha, gel bak şuradaki çocuk parfümlerine bak. Şu şekillere bak. Bence çocuklar için güzel düşünülmüş farklı parfümler var. Tabii o robot parfümlerden sonra bunlar artık hiç şey geldi bana. Şu tarafta yine bak 30 euroya da parfümlerin olduğu bir stand var. Oraya gidelim. Şu elime sıktığım parfüm hangisiydi hatırlamıyorum ama çok kötü kokuyor. Bak Calvin Klein'in parfümleri 30 euro yine. Guess'in bazı parfümleri 30. Yani burada yine markalı olan indirime girmiş 30 euroya satılan parfümler var. Ama bazen öyle oluyor ki Boyner'lerde daha ucuz oluyor biliyor musun? Gerçekten. Yine Hugo'nun parfümleri var 30 euroya buraya koymuşlar. Bu da çocuklar için gibi duruyor. Hiç şeklini beğenmedim. Burası da böyle 30 euro indirime giren parfüm reyonu. Hemen arka tarafta 40 euroya satılan parfümler var. Şekilci olaraktan bu parfüm de hoş duruyor. Kap olarak, kutusu olarak. Siz hangi parfümleri kullanıyorsunuz? Videonun altına mutlaka yazın. Valentino'nun yine parfüm var. Gucci'nin parfümleri var. Bunlar da 50 euroya düşmüş arkadaşlar. İndirimli diyorlar ama tabii ki yine Boyner'e falan da bakmak lazım. Diğer taraftan da böyle bir içki reyonu var. Çok da fazla zaten içki tarafına girelim mi bilmiyorum. Böyle bir kısa bir gösterelim, geçelim anladın mı? Çok bu tarafa girmeye gerek yok. Çünkü anlamadığım konular. Şöyle bir rafları kısaca gösterelim, geçelim bence. Çok bilmediğimiz konular olduğu için ben böyle çok içki olayına giremiyorum arkadaşlar. Muhtemelen şunları hediye alıyor insanlar. Paketli diye düşünüyorum. 50 euro falan diyor. Viskiler. Şaraplar. Mesela 7,5 euroya da şarap var aşkım. 48,5 euroya da var. Yani bilmiyorum, anlamadığım bir sektör olduğu için yavaştan uzaklaşalım. Stanley termoslar var. 50 euroya satılıyor. 49 euroya. Yine çantalar var. Bak Guess'in çantaları falan var. Mesela şu çanta. Güzel duruyor. Bunlara fiyat yazmamışlar. Gözlükler var. Yani içerisi bu kadar aslında. Ha gel, biz gözlüklerimizi aldık değil mi? Çantaya koyduk. Şöyle bir tane deneyeyim aşkım. Şu kırmızıyı. Nasıl? Biraz büyük oldu ama bence güzel. 269 euroymuş. Ray-Ban'ın gözlükleri var. Mesela Ray-Ban'ın klasik bir gözlüğüne bakalım ne kadar. Şunlar mesela, anladın mı? 8.000 falan da Türkiye'de. Hala Türkiye'deyiz, Ankara'dayız da yani Ray-Ban'da. 159 euro. Bu da klasik. Ama bu bir zaman sonra böyle burun üstünde çok fazla ağrı yapıyor. Kemik gözlük ya. O yüzden çok sürdürülebilir ve kullanılabilir değil bence. Gözlük reyonu da bu şekilde. Başka bir gözlük bakalım. Bak bu benim aldığım gözlüğe bize biraz benziyor. Michael Kors 119 euro. Şu Ray-Ban'ın şöyle bir gözlüğü var yine. Bu da 159 euro yine. Şu da senin aldığın, Tommy'den aldığın gözlüğe benziyor sanki değil mi? Parlaklığı da. Aynen, gerçekten. Bunun fiyatı da yine 219 lira arkadaşlar. İçeriği bence gezdik. Burada da böyle bizim evde olan kaplardan var. Böyle Türkiye motiflerini gösteren, yurt dışına giderken hediyelik alacak olanlar. Biz şunlardan aldık. 4 tane hediyelik arkadaşlarımıza götüreceğiz. Bak burada 19 euroya satılıyor bir tanesi. Biz bir böyle bunlardan set olacak şekilde aldık. Bir de Türk kahvesi fincanı aldık. Kahvelerini koyduk değil mi? Evet, koyduk. Bakalım bizim aldığımız Türk kahvesi fincanlarından var mı? Mesela burada Türk kahvesi fincan seti olmalıydı bence. Onu koymamışlar. Tomurcuk çay falan koymuşlar. Onun dışında da bence burası bu kadar aşkım ya. Bak ben lokum ya da pişmaniye alalım demiştim aşkım ya. O çantaların içerisine ama unuttum açıkçası. Başka da bir şey yok. Bence artık burada yavaştan çıkalım dışarıya doğru. Bak şunları da göstereyim gel sana. Bak küçük sigaraları görüyor musun? Bunların da her biri 5 euro, 3 euro. Bu şekilde satılıyor. Şurada da yine küçük içki şişeleri. İçindekinden bağımsız dışları çok tatlı durmuyor mu?
Duty Free'yi bu şekilde bitirmiş olduk. Esenboğa'daki Duty Free gezimiz böyleydi arkadaşlar. Fiyatları nasıl buldunuz? Bilmiyorum, yurt dışındaki Duty Free'leri gezdiyseniz alta yorum olarak yazarsanız, değerlendirirseniz güzel olur. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Bir de favori parfümlerinizi lütfen aşağıya yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz.